Evet, Doğu Beyazıt'tan gezi hikayelerimden herkese selamlar. Bugün Doğu Beyazıt'a geldik. Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'ndayız. İshak Paşa ile ilgili sizlere kısa bilgiler vereceğim. Aynı zamanda hem gezelim hem bilgilerimizi vermeye başlayalım. Evet, şu anda İshak Paşa Sarayı'na geldik. Burası konum olarak, konum itibariyle içerisindeki işlemeler ile İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın bir benzeridir. Evet, İshak Paşa Sarayı mimari olarak Osmanlı mimarisini andırıyor. Ama esintiler yok mu? Var. Farklı kültürlerin esinlenmişler ama aslı olarak Osmanlı kültürü, Osmanlı mimarisini esas yansıtıyor. İşlemeler, bezemeler, kemer yapıları yani tamamen Osmanlı yapısı. Burada iki tane avlu var. Bir ana avlu, bir de iç kısımdaki avlu. İki tane avlusu var. Merhaba. Bu sarayın yapımı tam 99 yıl sürmüş. Yani şurada da bir duvar kalınlığını görüyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk, yani 1 metrenin üzerinde ama 1,5 civarında bir kalınlık var. Kalın bir duvarlara sahip. Yani buralar biraz tahrip olmuş. Bu iç kısımlar kapalı. Buralarda herhalde restorasyon devam ediyor. Burası 2. Beyazıt'ın İran Seferi döneminde başlanmış bu sarayın yapımına. Ancak ömür vadeye yetmemiş. Daha sonra İshak Paşa bu bu sarayı tamamlıyor. Yani başlamasıyla bitişi yaklaşık 99 yıl sürüyor. Yani şu işlemeler, motifler tamamen Osmanlı figürleri. Evet, sarayın bu bölümü harem bölümü. Evet, onlar ne? Havalandırma deliği gibi sanki.
Evet, mutfak, hamam. Evet, Beyazıt'ta bu şekilde ayaklar altında. Beyazıt'ta hakim bir tipe üzerine kurulmuş. Evet. Evet, burası da yine biraz önceki odayla aynı model. Burası aynı. Yani harem bölümü dedik. Sanki herkes için ayrı ayrı odaların yapıldığı bir şey gibi. Bölüm gibi. Evet. Koridoru var herhalde. Evet, bu odaların hepsi aynı. Evet, bu odanın ne olduğunu bilemiyorum ama yani burası da ihtişamlı bir oda. Evet, bu bölümlerde restorasyonlar daha halen devam ediyor. Burada yani şu beyaz taşlar sanki sonradan restore döneminde yapılmış taşlar gibi. İnşallah bir tatili de olur yine. Yani sen de şunlar öğretmen. Ne ancak değişik, bir değişik.
Ama gömerken evet sevgili. Evet, burada bir cami. Hala kullanılan bir cami. Evet, şimdi birinci avluda bulunan mahkum koğuşu ve zindan bölümünde zindanı geziyoruz. Evet, bu bölümler zindan. Yani buradan mahkumun kaçması neredeyse imkansız gibi. Pencereler çok yukarıda ve dışı demir. Evet, bu bölüm kalorifer kazanının olduğu bölüm. Bu bölümde bakırdan kazanlar dahi varmış. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nda bu bakır kazanların kaybolduğu yönünde bilgiler var. Ama daha sonradan bu restorasyon çalışmalarında burada bazı değişiklikler, ilaveler yapılmış. Evet arkadaşlar, İshak Paşa ile ilgili sizlere şöyle bir iki daha bilgi vereyim. Biraz önce de bahsetmiştim. Osmanlı dönemi motiflerini taşıyan İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonraki ikinci ihtişamlı saray burası. Yani 1600'lü yıllarda başlanıyor. 1700'lere kadar inşaatı devam ediyor. Yani yaklaşık 99-100 yıl inşaatı devam ediyor. Daha sonra hatta bu şöyle göstereyim size, şu ana giriş kapısı. Burası saf som altından yapılmış bir kapıymış, saray kapısı. Ve birçok önemli eser bu bölgede, bu sarayda varken
Daha sonra burası, bu bölge Rus işgalinde altında kalıyor. Rus işgalinden sonra Rusya geri dönüş yaparken bu saraydaki birçok değerli eseri Moskova'ya götürülüyor. Aynı zamanda o som altına yapılan kapıyı da söküp götürüyor. Şu anda bu som altın, yani saf altın kapı ve birçok eser Moskova'da müzede sergilenmektedir. Yani birçok eser, yani binayı gezdik ama içerisindeki birçok eser yok, götürebildikleri her şeyi Ruslar götürmüş. Sadece işte duvardan sökemedikleri ufak tefek bazı eşyalar burada kalmış. Onun harici tüm eşyaları Ruslar almış götürmüşler. Ve bir başka özellik, tekrar ediyorum yine. Dünyada kalorifer ve kanalizasyon sisteminin kullanıldığı ilk saray burası. Bu yönden de çok değerli. Bir başka özellik ve bu sarayla ilgili UNESCO tarafından koruma altına alınan eserler listesine alınıyor. Ancak daha halen koruma altına alınan, kesin koruma altına alınan bir eser değil. Sadece listede var, incelemede önümüzdeki yıllarda burası da kesin koruma altına alınmış olan eserlerden birisi olabilir. Yani İshak Paşa konum olarak, yapılış dönem olarak önemli bir şey. Bina, kapladığı alan çok geniş. Yaklaşık 7500-8000 metrekare bir alana yapılmış. Bu yönden de çok önemli. İran Savaşı döneminde yapılmış. Burası önemli. Kayaların başındaki surlarından, artık nereden tutarsanız tutun, tarihi bir değerimiz. Yani biz gezdik, tabii hepsini size yansıtamıyoruz. Birinci avlusu, ikinci avlusu, birinci avluda işte güvenliktir, nezarettir, her türlü şey var, güvenlik görevlileri var, çeşmesi var. İkinci de biraz daha elenmiş olaraktan ikinci avluya geçenler var. Yani önemli bir eser. Biz gezdik, hoşumuza gitti. Bu tarihi değerimizi görmek, yerini ziyaret etmek hoşumuza gitti. Bu bölgeye gelmek isteyenlere şiddetle tavsiye ederiz. Bu İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmeden geçmesinler, geçmeyin diye tavsiye ediyoruz. Yani şimdilik İshak Paşa Sarayı'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın diyoruz. Takipte kalın.